Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere vadeli işlemler bölümünde bulunan kaldıracı anlatacağım. Kaldıraç nedir, nasıl kullanılır? Bunu detaylı olarak değineceğim sizlere ama bundan önce size bir şey göstermek istiyorum. Ben 4 Ocak tarihinde YouTube'a kaldıracı neden 125x kullanıyorum adı altında bir video yayınlamıştım. Eğer kripto parayla zaten ilgileniyorsanız çokça duymuşsunuzdur şunu. 125x kaldıraç kumar, bu kullanılmaz, 5x'ten fazla, 10x'ten fazla kullanmayın şeklinde birçok tabir vardır arkadaşlar. Ben bunları ithafen bu videoyu yayınladım. Ben kaldıracı 125x kullanıyorum. Belli ki de olmuyorum. Arkadaşlar kullanımını bilmedikleri için ve videoyu anlamadıkları için gördüğünüz gibi dislike oranı çok fazla. Yorumlarda hakaret eden de oldu. Cahilliğinden dolayı anlamıyorlar ve hakaret ediyorlar. Zaten ben bu videoyu herkesin anlayabilmesi için çekmedim. O kitleye, bu kumardır diyen kitleye ders olması açısından çekmiştim. Ama şu anda yayınladığım bu videoyu herkesin anlayabileceği bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. 43 bin izlenme geldi. Yine like dislike oranı çok kötü. Şimdi isterseniz konumuza geçelim. Detaylı anlatımına başlayalım. Şu anda vadeli işlemler bölümüne geldim ve 50 USDT bakiyem var arkadaşlar. Ekstra olarak cüzdan bölümüne geldiğimde bakayım. Şöyle güncelleyelim. Ekstra hiçbir şeyimiz yok. 50 USDT var sadece. BNB vesaire yok. Tamam. Şimdi size kaldıraç nedir? Kabaca bunun tanımını yapayım. En basit kullanımıyla. Arkadaşlar sizin 50 dolar bakiyeniz varsa normalde spot piyasasında sadece siz bu 50 doları kullanabiliyorsunuz. Eğer ki vadeli işlemlerde kaldıraç kullanırsanız mesela kaldıracı 2x yaparsam benim bu 50 dolarımı 100 dolarmış gibi yani 2x olduğu için 2 katı gibi kullanabiliyorum. Bunu ben 100x yaparsam arkadaşlar 50 dolarımı bu 100 katı kadar kullanabiliyorum. Hemen şöyle size bir örneğini göstereyim. Bakın kaldıracı buradan 1x'e çektim. Burada 50 dolarlık bir bakiyem var. Bitcoin'in fiyatını bakın BTC USDT paritesindeyim. Bitcoin'in fiyatını 10 bin dolar olduğunu varsayarsak ben buradan almaya kalkarsam 50 dolarlık ya da şunu şöyle fullleyelim şuradan. Gördüğünüz gibi maksimum alabileceğim şey tutar 50 dolar diyor. BTC miktarına baktığımızda da yine şöyle fullleyelim 0.005 BTC'ye denk geliyormuş. Yine spot piyasasına gelelim şöyle. Buradan Bitcoin'in fiyatını 10 bin dolara düşürelim. Bende 50 dolar bakiye vardı. Almaya kalktığımda gördüğünüz gibi yine aynı büyüklük çıkacak. 0.005. Çünkü mantık bu. 50 dolara bu kadar alabiliyorum bu fiyattan. Şimdi vadeli işlemlere tekrar gelelim ve kaldıracı 2x yapalım arkadaşlar. Kaldırıcımı 2x yaptım şu anda. Yine fiyat 10 bin dolar ama bu sefer bakın. Şunu ileri doğru kaydırdığımda 0.005 yerine bunun 2 katı olan 0.01 BTC almama izin verdi. Yine gelelim alım satımlar bölümüne. Burayı tekrardan yazalım 10 bin dolar. Bakalım 0.01 BTC kaç paraya denk geliyormuş. Gördüğünüz gibi 100 dolara denk geliyor arkadaşlar. Paramın 2 katını kullanmış oldum. Eğer bunu 10x yapsaydım yine bunu fullleyelim arkadaşlar. Bu sefer de açabileceğim maksimum pozisyon büyüklüğü 0.05 BTC'ye çıktı arkadaşlar. Yani paramın 10 katı kadar işlem yapmama izin veriyor. Hemen bakalım ne kadara denk geliyormuş. Yine 10 bin dolardan 0.05 BTC. Gördüğünüz gibi 500 dolara denk geliyor. Bende 50 dolar var. 10 katı kadar büyüklükte pozisyon açabiliyorum. Şimdi böyle açtığımda bunları haybeden açmıyoruz tabii ki. Bunu açtığımızda bize bir Binance likidasyon fiyatı belirliyor. Bunun nasıl hesaplandığını şöyle görebiliriz. Şuraya tıkladığımızda şurada hesap makinesi var gördüğünüz gibi. Buna tıklayıp buradan hesaplayabilirsiniz likidasyon fiyatını. Bunun da anlatımını yapacağım bir sonraki videoda arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımda kaldıracın ne olduğunu artık anlamışsınızdır. Vadeli işlemlerin temel kullanım mantığı şu. Biz burada bir pozisyon açıyoruz ve açtığımız pozisyona göre ve total bakiyemize göre vesaire Binance tarafından bir likidasyon fiyatı hesaplanıyor bize. Arkadaşlar bu hesaplanan likidasyon fiyatı kaldıraçla alakalı değil. Hemen bunu size şöyle anlatayım. Şu anda kaldıracımı 3x'e çekiyorum arkadaşlar. Bakın 3x'e çektim. Hani diyorlar ya 5x 10x kullanmayın çok tehlikeli diye. Şimdi ben 50 dolar bakiyemle 3x kaldıraçlı işlem yapacağım. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda stop piyasa emri yapalım bunu. Elimdeki bakiyenin 3 katı kadar işlem yapabiliyorum demek. Yani şu anda yapacağım işlem 150 dolara denk gelecek arkadaşlar. 150 dolarlık işlem yapabileceğim demek. Hemen bunu da şuradan hesaplayalım. 150 dolara ne kadar denk geliyormuş? Gördüğünüz gibi 0.004 BTC. Burası işleme alınmıyor. Vadeli işlemlerde sadece sıfırdan sonra 3 haneli işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar BTC için. Bunu da şuradan bakabilirsiniz. Alım satım kuralı var burada. Şuraya tıkladığınızda hangi coin'den minimum ne kadar miktarda işlem açabileceğinizi görebilirsiniz. Bakın BTC USD paritesinde minimum 0.001 açılabiliyormuş.
Diğerlerine de bu şekilde bakabilirsiniz. Ben buradan hemen bunu çapraza alayım arkadaşlar. Şimdi çapraz marjindeyiz. Hemen açalım. 0.004 BTC'lik işlem, yani bu da biliyorsunuz ki 150 dolara denk geliyor. Açıyorum şu anda. Açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir likidasyon fiyatı çıktı ortaya. 18.939 dolar. Bitcoin'in fiyatı bu fiyata inerse ben likidasyona uğrayacağım. Yani vadeli işlemler bölümünde bulunan tüm bakiyem tahliye olacak. Likidasyon fiyatına dikkat edin. 18.939 dolar arkadaşlar. Kaldıracımız ne kadar? 3x. Bakın ben şimdi buradan kaldıracı arttırıyorum. 125x'e kadar çektim. Arkadaşlar bunu arttırdığımda ne oldu? Likidasyon fiyatım hala aynı. Likidasyon fiyatımda hiçbir değişiklik olmadı. Ben kaldıracı 125x'e çektiğim için açabileceğim maksimum pozisyon miktarı önceden 0.004'tü. Artık 0.183 BTC oldu arkadaşlar. Yani şu anda 50 doların 125 katı kadar işlem yapabiliyorum. Ben ekstra bir pozisyon açmaya kalkarsam bu sefer likidasyon fiyatım tehlikeye girmeye başlar. Çünkü likidasyon fiyatı kaldıraçta hesaplanmıyor arkadaşlar. Pozisyon büyüklüğünüzle hesaplanıyor. Şimdi sizlerle bir şeye bakmak istiyorum. Ben 125x kaldıraçla açtığım pozisyon ile 5x kaldıraçla açtığım pozisyon arasında herhangi bir komisyon ücreti farkı var mı? Bunu göstermek istiyorum. Hemen pozisyonumuzu kapatalım. Tekrardan bir açalım. Şimdi geldik bunu. Ne yapalım? 5x kaldıraç yapalım şunu. Size bir pozisyon açıyorum. 0.007 BTC. En büyüklüğünü de açtım arkadaşlar. Bunu açtığımda elimde bakın kullanılabilir bakiye olarak 5.93 USDT kaldı. Yani ben ekstra bir pozisyon açmaya kalkarsam buna Binance izin vermeyecek. Çünkü bakiyem yetersiz diyor. Şimdi ben bu pozisyonu hemen kapatıyorum ve şurada işlem geçmişi bölümü var arkadaşlar. Hemen emir geçmişine tıklıyorum ve son iki işlemim şu 0.007 açtığım, şu da kapattığım pozisyon. Ben bunlara ne kadar komisyon ücreti ödemişim bakalım. 0.08 USDT açarken ödemişim. 0.087 de kapatırken ödemişim. Şimdi kaldıracı 125x yapalım ve yine bu kadar büyüklükte bir pozisyon açalım. Gördüğünüz gibi büyüklüğümüz tamamen aynı. Ama maliyetimiz gördüğünüz gibi çok düşük. Aç diyorum. Açtığımda ne oldu arkadaşlar? Bu sefer 47 dolar daha kullanılabilir bakiyem var elimde. Şimdi aşağı doğru geldiğimde yine pozisyonu kapatalım. Tekrardan emir geçmişine bakalım. Bu sefer açtığımız 0.007 125x arkadaşlar. Tekrardan buna bakalım. Gördüğünüz gibi 0.087 USDT kapatırken de yine aynı miktarda komisyon ücreti ödemişiz. Yani buradan anlayacağınız gibi 125x ile 5x arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Kaldıraç önemsiz. Kaldıracın tek önemi var arkadaşlar. Elinizdeki bakiye ile açabileceğiniz maksimum pozisyon büyüklüğünü arttırıyor. Tabii ki arttırdığı için siz tamamen hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi benim bu kadar açma imkanım var ama ben bunu bu kadar açmıyorum. Peki ben neden 125x'te kullanıyorum? Hemen onu anlatayım size şimdi. Şimdi arkadaşlar kaldırıcımız 1x'te 50 dolar bakiyemiz var. Ben neden 125x kullanıyorum? Normalde vadeli işlemlerde eğer ki müdahale etmediyseniz sadece size tek yönlü pozisyon açmaya izin verir. Şurada tercihlere girdim. Burada tek taraflı pozisyon var. Ben işlemlerimi genel olarak HEDGE modda kullanıyorum arkadaşlar. Dahaca sıfırdan profesyoneli adlı eğitim serimde HEDGE moddan bahsetmedim ama kanalımda 200'e yakın video var. 200'e yakın videonun içinde de 5-6 tane HEDGE mod videom var. Eğer ilginizi çekiyorsa onlara da geri dönüp bakabilirsiniz. HEDGE mod kullanırken arkadaşlar 125x kaldıraç gerçekten benim için çok avantajlı oluyor. Bunun kullanım mantığını şu şekilde göstereceğim size. Bakın kaldıracı ben 5x'e çektiğimde bir pozisyon açmaya çalışırsam bize maksimum 0.008 açtırıyormuş, tamam mı? Hemen açalım. 0.004 açalım. Long pozisyon açtım. Limit emrim oldu. Bunu bir kapatalım. Şeyden açalım. Piyasa emrinden açalım. 0.004. Long pozisyonumu açtım. Şimdi arkadaşlar kaldıracımız 5x bize 0.008 maksimum açtırıyordu. Ben 4'ünü açtım. Tekrardan bir pozisyon açıyorum. Ve bu sefer de short pozisyon açacağım. Bakın açtım. Artık kullanılabilir bakiyem kalmadı. Likidasyonuma bakıyorum. 1.562.488 dolar. Bakın bu likidasyon fiyatı çok absürt bir rakam çıktı. Gerçekten HEDGE modu kullanmayı bilmiyorsanız lütfen çapraz marjinde kullanmayın dahaca.
Benim daha önce anlattığım videolar var. Onlara da bakabilirsiniz ya da güncel çekeceğim Headgo Mod videolarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bekleyebilirsiniz bunları. Çünkü bilginiz yoksa kesinlikle kullanmayın. Aşırı tehlikeli arkadaşlar. Likidasyonun bu kadar olduğuna aldanmayın. Uyarımı da yaptıktan sonra devam edelim. Gördüğünüz gibi şu anda ben ekstra bir pozisyon açamıyorum. Benim pozisyon açabilmem için kullanılabilir bakiyem kalmadı. Buraya ekstra bakiye transfer etmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geri geldim. Kaldırıcımı eğer ben 125x yapsaydım daha 48 dolarlık kullanılabilir bakiyem olacaktı. Bakın likidasyon fiyatımda hala 1.562.488, hiçbir değişme yok. Ben gidip ekstra olarak 0.001 BTC'lik bir long daha açabilirim arkadaşlar. Açtım, ne oldu bu sefer? Likidasyon fiyatıma bakın. Okuyamıyorum, kusura bakmayın. Milyar milyon bir şeyler oldu işte burada. Yani likidasyon fiyatı çok değişti gördüğünüz gibi. Bakın çok mantıksız değil mi? Şunun büyüklüğü ne kadar? 0.005. Bununki 0.004 ama likide olmam için fiyatın artması gerekiyor. Yani çok değişik konular arkadaşlar. Böyle kabaca anlatabileceğim bir şey değil. Şu anda Hedgemo'da detaylı olarak girmek istemiyorum. Ama buradan da anlayabileceğiniz üzere ben 125x'i bu amaçla kullanıyorum. Umarım mantığını size anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer hala anlayamıyorsanız lütfen Telegram grubuma gelip anlayamadığınız kısımları bana sorabilirsiniz. Ya da yorumlarda da belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan da pozisyonları kapatayım. Bu likidasyon nedir abi ya? Özlemişim Edgemot kullanmayı. Bay bay.